Bazen dünya tarihini değiştiren hikayeler büyük salonlarda ya da görkemli saraylarda başlamaz. Kimi zaman bu hikayeler soğuk bir nehir kıyısında ahşap kokusunun havaya karıştığı küçük bir atölyede doğar. Ve o an kimse bunun geleceği şekillendirecek bir yolculuğun başlangıcı olduğunu fark etmez. Yıl 1865. Finlandiya'nın sert iklimiyle bilinen topraklarında doğa insan emeğiyle yan yana durmaktadır. Genç bir madencilik mühendisi olan Fredrik Idestam, Tampere bölgesinde Tammerkoski Nehri'nin kıyısında mütevazı bir odun hamuru değirmeni kurar. Bu girişimin ardındaki düşünce oldukça nettir. Avrupa'da hızla artan kağıt talebine cevap verebilmek. Ancak bu sade hedef ileride kıtaları birbirine bağlayacak bir devin ilk adımı olacaktır. Yıl 1868'e gelindiğinde Idestam daha büyük fırsatların peşine düşer. Bu kez rotasını, adını henüz kimsenin bilmediği Nokia kasabasına çevirir. Kasabanın içinden geçen Nokia Virta Nehri güçlü akıntılarıyla dikkat çekmektedir. Bu akıntılar, hidroelektrik üretimi için olağanüstü bir potansiyel sunar. İkinci değirmen burada inşa edilir ve üretim kapasitesi önemli ölçüde artırılır. Bu adım yalnızca üretimi büyütmekle kalmaz. Şirketin ismini de bulunduğu topraklarla kalıcı biçimde bütünleştirir. 1871 yılına gelindiğinde Fredrik Idestam, yakın dostu Leo Mechelin ile ortaklık kurar. Faaliyetler daha kurumsal bir yapıya kavuşturulur ve şirket Nokia AB adını alır. Mechelin yalnızca bir iş ortağı değil, aynı zamanda dönemin en etkili düşünürlerinden biridir. Kadın hakları, basın özgürlüğü ve liberal ekonomi politikaları konusundaki ilerici duruşu Nokia'nın kurumsal ruhuna da yön verir. Finlandiya'nın 1906 yılında kadınlara tam oy hakkı tanıyan ilk ülke olmasında Mechelin'in katkısı belirleyici olur. 20. yüzyılın başına gelindiğinde Finlandiya hızla sanayileşmektedir. Yeni sektörler ortaya çıkmakta, sanayi altyapısı genişlemektedir. 1898 yılında Eduard Polon tarafından kurulan Finlandiya Kauçuk Fabrikaları bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri haline gelir. Kauçuk botlardan otomobil lastiklerine uzanan geniş ürün yelpazesiyle büyüyen bu şirket ileride Nokia'nın kaderiyle kesişecektir. 1912 yılında Arvid Wikström Finlandiya kablo fabrikalarını hayata geçirir. Elektrik ve telekomünikasyon altyapısı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bakır kablolar, geleceğin iletişim ağlarının temelini oluşturacaktır. 1915 yılında Nokia, Helsinki borsasına kote olan ilk Fin şirketlerinden biri olur. Bu önemli adımı kısa süre sonra zorlu yıllar takip eder. 1918'de Birinci Dünya Savaşı ve Finlandiya İç Savaşı'nın ardından şirket ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Bu dönemde Finlandiya Kauçuk Fabrikaları devreye girerek Nokia AB'yi satın alır. 1922 yılında Finlandiya Kauçuk Fabrikaları, Finlandiya Kablo Fabrikalarının da hisselerini bünyesine katar. Böylece üç şirket arasında güçlü ama henüz resmiyet kazanmamış bir birliktelik doğar. 1960'lı yıllara gelindiğinde her üç yapıda kendi alanında zirveye ulaşmıştır. Nokia AB kağıt ve enerji üretiminde uzmanlaşmıştır. Kauçuk fabrikaları lastik ve ayakkabı sektöründe liderdir. Kablo fabrikaları ise telekomünikasyon ve elektrik altyapısının bel kemiğini oluşturmaktadır. 1967 yılında bu üç dev yapı Nokia Corporation adı altında resmen birleşir. Artık Nokia çok sektörlü bir sanayi devi haline gelmiştir. Kağıttan elektroniğe, lastikten televizyona kadar uzanan geniş bir üretim yelpazesi ortaya çıkar. O gün kimse farkında değildir ama bu birleşme gelecekte cep telefonlarıyla anılacak bir markanın da doğum anıdır. 1960'ların sonlarından itibaren dünya yeni bir iletişim çağına doğru ilerlemektedir. Uydu teknolojileri, dijital santraller ve radyo frekans iletişimi hızla gelişir. Bu dönüşüm büyük değişimlere uyum sağlayabilen şirketler için yeni kapılar açar. Nokia bu değişimi erkenden hisseder ve odağını telekomünikasyon alanına kaydırır. 1963 yılında Nokia, Finlandiya'nın önde gelen elektronik firmalarından Salora ile işbirliğine gider.
Radyo telefon sistemleri üzerine yapılan bu çalışmalar Nokia'nın mobil iletişim alanındaki ilk ciddi adımları olur. O yıllarda araç telefonları pahalı, büyük antenli ve sınırlı kapsama alanına sahip sistemlerdir. Yine de bu deneyimler geleceğin mobil dünyasına atılan sağlam temelleri oluşturur. 1970'li yıllarda Nokia, telekom altyapısında önemli bir sıçrama gerçekleştirir. DX200 dijital santral sistemleri geliştirilir. Unix tabanlı bu yapı, esnekliği ve modülerliğiyle dönemin çok ötesindedir. Bu teknoloji, ileride mobil ağların omurgasını oluşturacaktır. 1977 yılında Kari Kairamo CEO olarak göreve başlar. Genç, vizyoner ve iddialıdır. Onun hedefi nettir. Nokia'yı yalnızca Finlandiya'nın değil, dünyanın iletişim altyapısında söz sahibi yapmak. 1979 yılında Salora ile birlikte Mobira Oy adlı ortak şirket kurulur. Mobira kısa sürede NMT standardı üzerinde çalışan en önemli üreticilerden biri haline gelir. NMT tamamen otomatik çalışan ilk uluslararası hücresel telefon ağıdır. İskandinav ülkeleri arasında sınır geçişlerinde bile kesintisiz iletişim sağlar. Bu gelişme, mobil iletişimin artık kaçınılmaz bir gelecek olduğunu tüm dünyaya göstermektedir. 1981 yılı mobil iletişim tarihinde sessiz ama son derece kritik bir kırılma noktasıydı. NMT-A, Finlandiya'da resmen devreye alındı. Bu sistem dünyanın ilk bir G yani birinci nesil mobil iletişim ağı olarak tarihe geçti. Artık telefonlar yalnızca kablolarla değil, hücresel ağlar üzerinden de iletişim kurabiliyordu. Aynı yıl Nokia, araç telefonlarını ticarileştirerek bu yeni çağın donanım tarafında da sahneye çıktı. Bu cihazlardan biri Mobile Senator adıyla tanıtıldı. 1982'de piyasaya çıkan bu model, neredeyse küçük bir bavul büyüklüğündeydi. 9,8 kilogram ağırlığındaki bu telefon, aracın bagajına yerleştiriliyor ve kablolarla ön konsola bağlanıyordu. Bugün kulağa inanılmaz gelse de, o dönemde aracına monte edilmiş bir telefon sahibi olmak büyük bir prestij göstergesiydi. Bu, pahalı bir cep telefonuna sahip olmaktan bile daha güçlü bir statü sembolü olarak görülüyordu. 1984 yılına gelindiğinde Nokia, Salora'nın kalan hisselerini de satın aldı. Böylece Mobira tamamen Nokia bünyesine katılmış oldu. Aynı yıl tanıtılan Mobira Talkman, selefine kıyasla daha hafifti. Ancak hala elde taşınabilir olmaktan çok uzak, büyük ve köşeli bir cihazdı. Yine de bu model taşınabilir telefonlara doğru atılmış önemli bir ara adım olarak kabul edildi. 1987 yılı ise Nokia tarihinin en ikonik anlarından birine sahne oldu. Mobira Cityman 900 tanıtıldı. Sadece 800 gram ağırlığındaki bu cihaz, dönemin şartlarına göre devrim niteliğindeydi. Cityman, cepte taşınabilen ilk gerçek telefonlardan biri olarak görülüyordu. Ancak cihazı asıl efsane haline getiren olay, Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'un Helsinki ziyareti sırasında yaşandı. Gorbaçov, Cityman'la Moskova'daki yetkilileri aradığında kameralar bu anı kaydetti. Bu görüntü kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve telefon Gorba lakabını aldı. Bu an Nokia'nın küresel çapta tanınmasını sağlayan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. 1988 yılına gelindiğinde şirket önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Otomobil lastiği kolu olan Nokian Renkaat bağımsız bir şirket haline getirildi. Bu adım Nokia'nın yavaş yavaş odak daraltmaya başladığının ilk işaretlerinden biriydi. Ne yazık ki aynı yıl vizyoner CEO Kari Kairamo'nun ani ölümü şirket içinde ciddi bir sarsıntıya yol açtı. Bu kayıp Nokia yönetiminde belirsizlik ve yön arayışını da beraberinde getirdi. 1989 yılı yalnızca Nokia için değil, tüm dünya için kritik bir yıldı. Mobil iletişimin geleceğini belirleyecek GSM standardı şekillenmeye başladı. Bu yeni standart, analog sistemlerin yerini tamamen dijital iletişime bırakacaktı. Nokia hem altyapı teknolojileri geliştiren hem de cihaz üreten ender şirketlerden biriydi. Bu avantaj sayesinde GSM çağının öncü firmalarından biri haline geldi. Bu dönemde Nokia Mobile Phones markası daha görünür şekilde kullanılmaya başlandı. 1991 yılı Nokia tarihinin en önemli anlarından birine sahne oldu. Finlandiya Başbakanı Harri Holkeri bir Nokia prototipi kullanarak dünyanın ilk resmi GSM aramasını gerçekleştirdi. Bu arama Finlandiya'nın ikinci büyük operatörü Radio Linja ağı üzerinden yapıldı.
Bu yalnızca bir telefon görüşmesi değildi. Bu an dijital mobil iletişim çağının resmen başladığı andı. 1992 yılında Jorma Ollila cesur ve radikal bir stratejik karar aldı. Nokia'nın telekom dışındaki tüm faaliyetleri kademeli olarak elden çıkarıldı. Kağıt, lastik, televizyon ve diğer yan sektörler artık öncelik olmayacaktı. Amaç son derece netti. Nokia tamamen mobil iletişim teknolojilerine odaklanacaktı. Aynı yıl ilk ticari GSM telefonu olan Nokia 1011 tanıtıldı. Siyah beyaz ekranlıydı ve 99 numara hafızasına sahipti. Tasarımı sade ama işlevseldi. Bu cihaz cep telefonu devriminin ilk gerçek ticari adımı olarak kabul edildi. Burada önemli bir ek bilgi vermek gerekir. Aslında tarihte üretilen ilk ticari GSM telefonu İngiltere'de üretilen Orbitel T900'dür. Ancak bu cihazın taşınması zordu ve günlük kullanıma uygun değildi. Bu nedenle geniş kitlelere ulaşamadı ve kısa sürede unutuldu. Nokia 1011 ise pratikliği sayesinde bu ünvanı fiilen devraldı. 1994 yılı Nokia'nın marka kimliği açısından simgesel bir yıl oldu. Nokia 210 serisiyle birlikte bugün herkesin zihnine kazınmış olan Nokia Tune melodisi ilk kez duyuldu. Bu melodi 19. yüzyıl İspanyol bestecisi Francisco Tárrega'nın Gran Vals adlı eserinden uyarlanmıştı. Kısa sürede Nokia'nın sesi haline geldi ve dünya genelinde tanınan ilk mobil zil sesi oldu. 1990'ların ortalarına gelindiğinde mobil telefon pazarı adeta patlama yaşadı. Cep telefonları artık yalnızca iş insanlarının değil, sıradan insanların da ulaşabildiği bir teknoloji haline gelmişti. Nokia bu dönemde tasarım, dayanıklılık ve kullanıcı dostu arayüz konularında rakiplerinin önüne geçti. 1996 yılında tanıtılan Nokia 9000 Communicator bir telefondan çok daha fazlasıydı. QWERTY klavyeye, internet tarayıcısına, e-posta desteğine ve ofis uygulamalarına sahipti. Bu özellikleriyle modern akıllı telefonların atalarından biri olarak kabul edilir. Ancak büyük boyutu ve yüksek fiyatı nedeniyle daha çok iş dünyasına hitap ediyordu. Aynı yıl tanıtılan Nokia 810 kavisli yapısı sayesinde Muz telefon lakabını aldı. 1999 yapımı Matrix filminde modifiye edilmiş versiyonunun kullanılması cihaza kült statüsü kazandırdı. Bu da Nokia'nın popüler kültürle kurduğu güçlü bağın erken örneklerinden biriydi. 1998 yılı Nokia için tarihi bir zirveydi. Motorola'yı geride bırakarak dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi oldu. Bu başarıda Nokia 610 önemli bir rol oynadı. Dahili anteni, sağlam yapısı ve yerleşik olarak gelen Snake oyunu ile milyonlarca kullanıcının cebine girdi. Artık Nokia sadece bir teknoloji şirketi değil, küresel bir kültürün parçasıydı. Binli yılların başına gelindiğinde mobil iletişim artık yalnızca bir teknoloji konusu değil, küresel bir dönüşümün merkezindeydi. Bu dönüşümün kalbinde ise yazılım vardı. İşte tam bu dönemde Symbian işletim sistemi akıllı telefonlar için ortak bir yazılım platformu olarak resmen kuruldu. Nokia, Ericsson, Motorola ve Psion gibi devlerin yer aldığı bu konsorsiyumda Nokia açık ara en güçlü oyuncuydu. Symbian yalnızca bir işletim sistemi değil, mobil dünyanın geleceğini tanımlama iddiası taşıyan bir standarttı. Ve bu standart uzun yıllar boyunca Nokia'nın küresel liderliğinin temel direklerinden biri olacaktı. 2000 yılına geldiğimizde Nokia teknoloji tarihine kazanacak bir modeli tanıttı. Aslında birçok kullanıcı için gerçek devrim 1999'da tanıtılan Nokia 3210 harici anteni ortadan kaldıran, SMS'i kitleselleştiren ve telefonu kişisel bir eşyaya dönüştüren ilk modeldi. Ancak 3310 bu devrimi kusursuz hale getirdi. Dayanıklılığı, sade ama işlevsel tasarımı, değiştirilebilir kapakları ve günlerce süren pil ömrüyle adeta ideal telefon tanımını yaptı. Bu yüzden internette yıllar sonra ortaya çıkan kırılmaz Nokia 33010 efsaneleri bir şaka değil, gerçek kullanıcı deneyiminin bir yansımasıydı. Bu telefon, teknolojinin karmaşık olmak zorunda olmadığını tüm dünyaya gösterdi. 2001 yılında Nokia, mobil telefonların kaderini değiştirecek bir adım daha attı. Nokia 7650 tanıtıldı.
Bu model Nokia'nın ilk entegre kameralı telefonu olarak tarihe geçti. Bugünün ölçütleriyle bakıldığında kamera çözünürlüğü son derece düşüktü. Ancak bu cihaz, telefonun yalnızca iletişim aracı olmaktan çıkıp bir anı yakalama cihazına dönüşmesinin başlangıcıydı. Mobil fotoğrafçılık kavramı işte bu noktada doğdu. İnsanlar ilk kez ceplerindeki cihazla hayatı belgeleyebileceklerini fark etti. 2002 yılı Nokia için deneme, cesaret ve risk yılıydı. Şirket ilk 3G uyumlu telefonu olan Nokia 6650'ı tanıttı. Bu cihaz, mobil internetin geleceğine dair çok net bir mesaj veriyordu. Aynı yıl Nokia, oyun dünyasına radikal bir giriş yaptı. N-Gage sahneye çıktı. Bir telefon mu yoksa oyun konsolu mu olduğu tartışılan bu cihaz, teknik olarak zamanının ilerisindeydi. Ancak ergonomi sorunları, oyun kartlarının değiştirilme zorluğu ve sınırlı oyun kütüphanesi nedeniyle beklenen başarıyı yakalayamadı. Yine de N-Gage, mobil oyun pazarının potansiyelini ilk fark eden girişimlerden biri olarak tarihe geçti. 2003 yılı Nokia'nın kitlesel gücünü zirveye taşıdığı yıl oldu. Nokia 1100 tanıtıldı. Bu telefonun başarısının sırrı sadelikti. Düşük maliyet, sağlam yapı ve uzun pil ömrü. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insan için ilk telefon deneyimi Nokia 1100 ile yaşandı. Toplamda 250 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan cep telefonu unvanını aldı. Bu rakam bugün bile kolay kolay kırılabilecek bir rekor değil. 2004 yılına gelindiğinde Nokia geleceği sezmiş ama zamanlamayı tam yakalayamamıştı. Bu model, Nokia'nın ilk geniş ekranlı dokunmatik telefonuydu. Stylus kalemle kullanılan bu cihaz, teknoloji basınında vizyoner bir ürün olarak değerlendirildi. Ancak kullanıcılar henüz dokunmatik deneyime hazır değildi. Aynı dönemde Palm ve Windows Mobile cihazları iş dünyasında güçlenirken Sony Ericsson kamera ve müzik özellikleriyle genç kullanıcıları kendine çekiyordu. Pazar artık çok cepheli bir rekabet alanına dönüşmüştü. 2005 yılında Nokia bir kez daha zamanının ötesine geçti. Linux tabanlı Maemo işletim sistemi duyuruldu. Nokia 770 internet tabletle mobil internet fikri yeni bir boyuta taşındı. Bu cihazlar aslında bugünkü tablet ve akıllı telefonların erken prototipleriydi. Ancak tüketici kitlesi bu konsepti anlamakta zorlandı. Teknoloji doğruydu ama pazar henüz hazır değildi. 2006 yılında Nokia'da yönetim değişti. Olli-Pekka Kallasvuo CEO olarak görevi devraldı. Aynı yıl tanıtılan Nokia N95 adeta bir teknoloji gösterisiydi. GPS, Wi-Fi, 5 megapiksel kamera, multimedya yetenekleri ve çift yönlü kızaklı tasarımıyla dönemin en gelişmiş telefonuydu. Birçok uzman N95'i akıllı telefon kavramının zirvesi olarak tanımlıyordu. Ancak 2007 yılı mobil tarihin yönünü geri dönülmez şekilde değiştirdi. Nokia'nın küresel pazar payı %48 ila 49 seviyelerine ulaşmıştı. Şirket tartışmasız liderdi. 9 Ocak 2007'de Apple sahneye çıktı ve ilk iPhone'u tanıttı. Tam dokunmatik ekran, gerçek internet deneyimi ve uygulama ekosistemi fikri mobil dünyayı kökten sarstı. Bu bir ürün lansmanı değil, bir paradigma değişimiydi. Nokia aynı yıl Ovi platformunu duyurdu. Ancak bu hamle parçalı, yavaş ve geç kalmıştı. Artık rekabet donanımda değil, yazılım ekosisteminde yaşanıyordu. Symbian hala güçlüydü ama dokunmatik uyum ve geliştirici deneyimi konusunda geri kalıyordu. 2008 yılında Google, Android işletim sistemli ilk telefonu HTC Dream'i tanıttı. Açık kaynak yaklaşımı sayesinde Android hızla yayıldı. Apple'ın App Store modeli geliştiriciler için cazip bir ekosistem yarattı. Nokia ise Ovi Store ile bu yarışta ayakta kalmaya çalıştı. Ancak kullanıcı deneyimi ve uygulama çeşitliliği açısından rakiplerinin gerisinde kaldı. 2009 yılında tanıtılan Nokia N97 bu ikilemin simgesi haline geldi. Geniş dokunmatik ekranı ve QWERTY klavyesiyle büyük beklenti yaratmıştı. Ancak yazılımın hantal yapısı kullanıcı deneyimini ciddi şekilde sınırladı. Aynı yıl Nokia, Intel ile birlikte MeeGo işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Bu proje, kaybedilen zamanı telafi etme girişimiydi. Ancak karmaşık karar mekanizmaları, gecikmeler ve stratejik belirsizlikler MeeGo'nun önünü kesti. Ve Nokia için artık geri dönüşü zor bir dönemin eşiğine gelinmişti.
2010 yılına gelindiğinde mobil dünyanın dengeleri artık açıkça değişmeye başlamıştı. Apple ve Android tabanlı cihazların pazar payı hızla yükseliyordu. Dokunmatik ekranlı, uygulama odaklı ve yazılım merkezli yeni bir mobil anlayış doğmuştu. Nokia hala dünya genelinde en çok satan telefon markasıydı. Ancak bu liderlik artık rakamlardan ibaret kırılgan bir zirveydi. Sektör yön değiştiriyor, rüzgar artık başka bir yöne esiyordu. Bu dönemde Nokia'nın amiral gemisi olarak sahneye çıkan model Nokia N8 oldu. 12 megapiksel kamerası, HD video kaydı ve metal gövdesiyle donanım tarafında büyük övgü topladı. Özellikle kamera performansı dönemin birçok kompakt fotoğraf makinesiyle yarışabilecek seviyedeydi. Ancak tüm bu güçlü donanıma rağmen cihazın üzerinde çalışan Symbian işletim sistemi artık yaşını belli ediyordu. Arayüz hantal hissediyor, dokunmatik deneyim rakiplerin gerisinde kalıyordu. Bu durum N8'in potansiyelini sınırladı ve Nokia'nın yazılım krizini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 2011 yılı Nokia tarihinin en dramatik ve tartışmalı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Şirketin CEO koltuğuna Kanadalı yönetici Stephen Elop oturdu. Göreve geldikten kısa süre sonra çalışanlara gönderdiği ve tarihe Burning Platform yani yanan platform adıyla geçen mektup adeta bir manifesto niteliğindeydi. Bu metinde Nokia'nın mevcut stratejisinin başarısız olduğu açıkça kabul ediliyor, radikal ve hızlı bir değişimin kaçınılmaz olduğu vurgulanıyordu. Elop'a göre Nokia yanan bir petrol platformundaydı ve hayatta kalmak için atlamak zorundaydı. Bu yaklaşımın sonucu olarak tarihin en tartışmalı kararı alındı. Nokia, yıllarca liderliğini taşıdığı Symbian işletim sistemini ve büyük umutlar bağlanan MeeGo projesini terk etti. Yerine Microsoft'un Windows Phone işletim sistemine yönelme kararı alındı. Bu karar, Nokia'yı donanım gücü yüksek ama yazılım kontrolü sınırlı bir üretici konumuna soktu. Aynı yıl Lumia serisi tanıtıldı. Lumia 800 ve Lumia 710 modern tasarımları ve canlı renk seçenekleriyle dikkat çekti. Polikarbonat gövdeleri, sade arayüzleri ve akıcı animasyonlarıyla farklı bir kimlik sunuyorlardı. Windows Phone arayüzü teknik olarak akıcıydı ve dönemin Android cihazlarından daha stabil çalışıyordu. Ancak en büyük eksik uygulama ekosistemiydi. Popüler uygulamaların ya hiç olmaması ya da geç gelmesi, kullanıcı ilgisinin uzun vadede canlı kalmasını engelledi. Symbian'ın hızlı ve sert biçimde terk edilmesi, Nokia'nın sadık kullanıcı kitlesinde ciddi bir kopuşa yol açtı. Yıllardır Nokia kullanan milyonlarca insan, alıştıkları ekosistemin bir gecede yok olduğunu gördü. Bu kullanıcıların büyük bir kısmı Android ve iOS ekosistemlerine yöneldi. Bu kırılma, Nokia'nın pazar payında geri dönüşü zor bir düşüşün başlangıcı oldu. 2012 yılında Nokia, tüm zorluklara rağmen mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koydu. Nokia 808 PureView tanıtıldı. 41 megapiksellik devasa sensörüyle mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayan bir cihazdı. PureView teknolojisi sayesinde dijital yakınlaştırmada kalite kaybı minimuma indiriliyordu. Bu, mobil kamera tarihinde devrimsel bir adımdı. Ancak cihaz Symbian işletim sistemiyle geldiği için geniş kitlelere ulaşmayı başaramadı. Teknoloji müthişti, zamanlama ise yine yanlıştı. Aynı yıl tanıtılan Lumia 920 ise Windows Phone cephesinin en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Optik görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde düşük ışık performansında rakiplerinin önüne geçti. Kablosuz şarj desteği ve sağlam yapısıyla dikkat çekti. Bu model, Windows Phone'un potansiyelini en iyi yansıtan cihazlardan biri olarak kabul edildi. Ancak ekosistem sorunu hala çözülememişti. 2013 yılına gelindiğinde Nokia artık mali açıdan ciddi baskı altındaydı. Akıllı telefon pazarındaki kayıplar şirketin genel yapısını sarsıyordu. Microsoft ile olan stratejik ortaklık giderek daha derin ve kaçınılmaz bir hal aldı. Ve Eylül 2013'te beklenen açıklama geldi. Microsoft, Nokia'nın cihazlar ve servisler birimini 5,44 milyar euro karşılığında satın alacağını duyurdu. Bu açıklama bir dönemin resmen kapanışı anlamına geliyordu.
Cep telefonu tarihine yön veren Nokia markası, mobil arenadaki bağımsız yolculuğunu noktalamak üzereydi. Böylece 1990'lı yıllarda mobil dünyanın tartışmasız zirvesinde yer alan Nokia, cep telefonu pazarından fiilen çekilmiş oldu. Bir dönemin sembolü haline gelen marka artık ceplerde değil tarih kitaplarında anılmaya başlamıştı. Nokia ismi bir süre daha Microsoft'un Lumia serisi üzerinde yaşamaya devam etti. Ancak bu dönem teknoloji tarihinde bir başarı hikayesinden çok, stratejik hataların ve geç kalınmış dönüşümlerin ders niteliğinde bir örneği olarak yerini aldı. Nokia'nın yaşadığı bu düşüş aslında tek bir yanlış karardan değil, birikmiş gecikmeler zincirinden kaynaklanıyordu. Yazılım ekosisteminin gücü küçümsenmişti. Dokunmatik deneyimin önemi geç fark edilmişti. Ve en önemlisi, kullanıcı alışkanlıklarının ne kadar hızlı değişebileceği yeterince öngörülememişti. Bir zamanlar sektöre yön veren şirket, artık değişime ayak uydurmaya çalışan bir aktöre dönüşmüştü. 2014 yılına gelindiğinde bu hikaye resmen yeni bir sayfa atlanılaştı. Microsoft'un Nokia'nın cihazlar ve servisler birimini satın almasıyla birlikte Nokia cep telefonu üreticisi kimliğini tamamen geride bıraktı. Bu, duygusal olduğu kadar sembolik bir kopuştu. Milyonlarca insanın ilk telefonu olan marka artık o alanda söz sahibi olmayacaktı. Ancak bu, Nokia'nın sona erdiği anlamına kesinlikle gelmiyordu. Aksine şirket tarihsel köklerine dönerek asıl güçlü olduğu alanlara odaklanmaya başladı. Telekomünikasyon altyapısı, ağ teknolojileri ve patent lisanslama faaliyetleri yeniden ön plana çıktı. Nokia, cep telefonlarından önce de vardı ve cep telefonlarından sonra da var olmaya devam edecekti. Bu stratejik yeniden yapılanmanın en net göstergelerinden biri harita servisleri alanında atılan adımdı. Nokia'nın bünyesinde geliştirdiği Here Maps, otomotiv ve navigasyon dünyasında oldukça güçlü bir konuma sahipti. Ancak bu alan şirketin yeni odağıyla tam anlamıyla örtüşmüyordu. 4 Aralık 2015'te Nokia, Here Maps'i satma kararı aldı. Alıcılar ise otomotiv dünyasının devleriydi. Audi, BMW ve Daimler'in oluşturduğu konsorsiyum, Here'i yaklaşık 2,8 milyar euro karşılığında satın aldı. Bu satış yalnızca bir varlık devri değil, aynı zamanda stratejik bir temizlik operasyonuydu. Nokia bu hamleyle kar getirmeyen tüketici yazılım işlerinden tamamen çıkmış oldu. Aynı zamanda nakit rezervlerini ciddi şekilde güçlendirdi. Bu finansal esneklik, şirketin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayacaktı. Artık Nokia için yeni bir dönem başlıyordu. Bu dönem, göz önünde olan tüketici ürünlerinden çok, perde arkasında çalışan kritik altyapılara odaklanan bir dönemdi. Mobil şebekeler, 4G ve ilerleyen yıllarda 5G teknolojileri küresel iletişimin omurgasını oluşturacaktı. Ve Nokia, tam da bu omurganın inşasında yeniden söz sahibi olmayı hedefliyordu. Bir zamanlar milyonlarca insanın cebinde taşıdığı marka, artık milyarlarca insanın farkında bile olmadan kullandığı altyapıların arkasında yer alacaktı. Bu sessiz ama stratejik dönüşüm, Nokia'nın hikayesinin aslında henüz bitmediğini gösteriyordu. Sadece sahne değişmişti. Ve Nokia, bu yeni sahnede yeniden güç kazanmaya hazırlanıyordu. 2015 yılına gelindiğinde Nokia, geleceğini kalıcı biçimde yeniden şekillendirecek en büyük hamlelerinden birini yaptı. Şirket, Alcatel-Lucent'i yaklaşık 15,6 milyar euro değerindeki dev bir anlaşmayla satın aldı. Bu satın alma, Nokia'yı Huawei ve Ericsson'la birlikte dünyanın en büyük 3 telekomünikasyon altyapı sağlayıcısından biri haline getirdi. Artık Nokia cep telefonlarıyla değil, ülkelerin, şehirlerin ve kıtaların iletişim omurgasını kuran bir güçtü. Bu birleşmenin belki de en kritik kazanımı, efsanevi Bell Labs'in Nokia bünyesine katılmasıydı. Bell Labs, transistörün, lazerin, bilgi teorisinin ve modern iletişimin temel taşlarının doğduğu yerdi. Yani Nokia artık yalnızca üretim yapan bir şirket değil, iletişimin geleceğini tanımlayan bilimsel bir merkezle birlikte hareket ediyordu. Bu hamle, Nokia'nın kısa vadeli pazar savaşları yerine uzun vadeli teknolojik liderliği hedeflediğinin en net göstergesiydi. Bu sırada kamuoyunda sıkça sorulan bir soru vardı. Nokia telefonlara geri dönecek mi? Bu sorunun cevabı, markanın hukuki yapısında gizliydi.
Microsoft'un elindeki Nokia marka hakları sınırlı süreliydi. 2016 yılında bu haklar Finlandiya merkezli HMD Global adlı şirkete devredildi. HMD Global, Nokia markasıyla Android tabanlı akıllı telefonlar üretmeye başladı. Bu, Nokia isminin yeniden vitrine çıkması anlamına geliyordu. 2017 yılında tanıtılan Nokia 6, bu dönüşümün sembolü oldu. Sağlam gövde anlayışı, sade tasarım dili ve temiz Android deneyimiyle dikkat çekti. Bu cihaz, eski Nokia kullanıcıları için güçlü bir nostalji duygusu yaratırken, yeni nesle de markayı yeniden tanıttı. Ancak bu noktada önemli bir detay vardı. Nokia cihaz pazarına doğrudan dönmemişti. Bu model bir lisanslama stratejisiydi. Nokia, marka değerini HMD Global üzerinden gelir elde etmek için kullanırken asıl odağını bambaşka bir yere kilitlemişti. 4G ve özellikle 5G altyapıları. Bu alan görünmeyen ama modern dünyanın vazgeçilmez kalbiydi. 2019 yılına gelindiğinde Nokia Kian, ABD ve Avrupa'da kritik 5G anlaşmalarına imza attı. AT&T, Verizon ve Deutsche Telekom gibi dev operatörlerle işbirlikleri kuruldu. Bu anlaşmalar Nokia'nın küresel ağ altyapısındaki konumunu güçlendirdi. Ancak 5G yarışı son derece sertti. Çinli Huawei, agresif fiyat politikaları ve hızlı teknolojik ilerlemeleriyle pazarı ciddi şekilde zorladı. Jeopolitik gerilimler, ticaret kısıtlamaları ve güvenlik tartışmaları sektörü daha da karmaşık hale getirdi. Bu ortamda Nokia, fiyat savaşlarından çok güvenilirlik, regülasyon uyumu ve uzun vadeli altyapı çözümleriyle öne çıkmaya çalıştı. Araştırma ve geliştirme tarafında ise Nokia asla frene basmadı. 2020 yılında Bell Labs aracılığıyla 6G araştırmalarına resmen başlandı. Bu çalışmalar yalnızca hız değil, gecikme süresi, enerji verimliliği ve yapay zeka entegrasyonu gibi alanları kapsıyordu. Aynı yıl Avrupa Birliği'nin Hexa-X adlı 6G projesinde lider rollerden biri Nokia'ya verildi. Bu, şirketin geleceğin iletişim standartlarını şekillendirme iddiasını açıkça ortaya koyuyordu. 2021 yılında Nokia vizyonunu adeta gezegenin dışına taşıdı. NASA ile Ay yüzeyinde LTE ve 4G ağ kurmak için anlaşma imzalandı. Bu proje Ay'daki görevler arasında güvenli ve kesintisiz iletişim sağlamayı hedefliyordu. Nokia, böylece yalnızca yeryüzünde değil, uzayda da iletişim altyapısı kurma kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Son yıllarda şirket odağını daha da netleştirdi. Kurumsal ağ çözümleri, yapay zeka destekli ağ yönetim sistemleri, bulut tabanlı altyapılar. Nokia artık tüketici elektroniğinden çok, dijital dünyanın arka planında çalışan kritik sistemleri inşa ediyordu. 2023 yılında tanıtılan yeni logo ve görsel kimlik de bu dönüşümün bir yansımasıydı. Daha sade, daha teknolojik ve daha geleceğe dönük bir tasarım dili benimsendi. Bu değişim, Nokia'nın geçmişine saygı duyan ama yönünü tamamen geleceğe çeviren kimliğini pekiştirdi. 2024 ve 2025 yıllarına gelindiğinde Nokia markası hala HMD Global üzerinden tüketici pazarında varlığını sürdürüyor. Ancak şirketin ana gelir kalemleri artık çok net. Patent lisanslamaları, telekom altyapı çözümleri, kurumsal ve devlet ölçekli ağ projeleri. Nokia'nın mobil telefon pazarındaki eski ihtişamına geri dönmesi bugün için zor görünüyor. Ancak 5G ve özellikle 6G teknolojilerinde hala söz sahibi, güçlü ve etkili bir oyuncu olduğu tartışmasız. Bir zamanlar ceplerimizdeydi. Bugün ise dünyayı birbirine bağlayan ağların merkezinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu içeriği beğendiyseniz videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız kanalın büyümesi için gerçekten çok önemli. Ayrıca ekibi desteklemek isterseniz katılma butonuyla bize destek olabilirsiniz.